Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Karadeniz mutfağının sevilen tatlılarından Laz böreği hazırlayacağız. İncecik baklava hamuru ve lezzetli muhallebisiyle çok beğeni alan bir tarif. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle muhallebisi için tencereye 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un ve 1 çay bardağı toz şekeri ilave edip koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra tereyağı ekleyip eriyinceye kadar karıştıralım ve daha sonra ocaktan alalım. Şimdi 2 adet yumurta sarısını ekleyerek karıştıralım. Yumurta sarısını sıcak muhallebiye eklediğimiz için bu aşamada hızlıca çırpılması önemli. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Son olarak muhallebiye 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edip güzelce karıştıralım. Şimdi muhallebiyi soğumaya bırakabiliriz. Diğer taraftan hamur için yoğurma kabına 2,5 su bardağı un, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz ekleyip elimizle yoğururken 1 çay bardağı kadar ılık su ekleyelim. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika kadar dinlendirelim. Şimdi hamuru nişasta serptiğimiz tezgaha alalım ve 4 eşit parçaya bölelim. Hamur parçalarını elimizle toparlayarak beze haline getirelim. Bezelerin her birini sırasıyla mısır nişastası serptiğimiz tezgahta merdane ile pasta tabağı boyutuna gelinceye kadar açalım. Açtığımız hamurları yine aralarına mısır nişastası serperek üst üste sıralayalım. Hamurları tekrar oklava ile açarak yufka şeklinde büyütelim. Aşağı yukarı bu ölçüde açmanız yeterli olacaktır. Şimdi yufkayı şeritler halinde keselim. Her bir hamur şeridi üzerine eritilmiş tereyağından sürdükten sonra soğuttuğumuz muhallebiden birer kaşık alarak şeritlerin bir ucuna yerleştirelim. Muhallebinin olduğu uçtan başlayarak şeritleri muska şeklinde saralım. Tüm açtığımız yufkaları aynı şekilde hazırlayıp katlayarak fırın tepsisine yerleştirelim. Tatlımızın üzerine son olarak erittiğimiz tereyağından bolca sürelim. Laz böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 40 dakika pişirelim. Daha sonra tatlının içinin de güzelce pişmesi için 160 dereceye indirip 1 saat 15 dakika daha pişmeye bırakalım. Fırından aldığımız sıcak tatlıya 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu ile hazırladığımız sıcak şerbeti gezdirelim ve dinlenmeye bırakalım. Şerbetini güzelce çektiğinde tatlılarımızı toz antep fıstığı ile süsleyerek servis edebiliriz. Baklavaya alternatif olabilecek hem çok lezzetli hem de sunumu çok kolay porsiyonluk bir tatlı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum. Laz böreğini bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.